Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhaba, ben diş hekimi Bahar Bostan. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2008 yılında mezun oldum. 2010 yılından beri de genel diş hekimliği üzerine muayenehanecilikle uğraşıyorum. Genel olarak estetik diş hekimliği, implant tedavisi ve diş sıkması üzerine tedaviler uyguluyoruz. Bugün size implant tedavisinden bahsedeceğim. İmplant tedavisi dişsiz boşluklarda hem kemiğin daha fazla erimesini engellemek hem de yandaki dişlere zarar vermeden protez yapabilmek için çene kemiğinin içerisine yerleştirdiğimiz küçük metal vidalar ve üzerine yaptığımız protezler. Aslında gönül ister ki hastalarımız bize düzenli rutin kontrollere gelse ve dişleri hiç çekilecek bir aşamaya gelmese. Ama hastalarımız bize geldikleri zaman da geldikleri şikayetlere göre bu süreç değişiyor. Bazı durumlarda eğer hastamızın dişinde herhangi bir enfeksiyon yoksa ve hastamızın ağrıları yoksa çektiğimiz bölgeye direkt implant yerleştirebiliyoruz. Bu tarz durumlarda süreç kısalmış oluyor. Ama genel olarak diş kaybedildiğinde eğer özellikle de kemikte bir enfeksiyon varsa önce kemiğin iyileşmesini beklememiz gerekebiliyor. Kemik iyileştikten sonra implantı yerleştiriyoruz. Yaklaşık 3 ay kadar implantın orada tamamen tutulmasını bekliyoruz ve üzerine protezimizi yapıyoruz. Yine süreç şuna göre değişebilir. Özellikle zaman kısıtlaması olan hastalarımızda immediate implant dediğimiz, buna göre implantlar yerleştirilir. Yine kemik uygunsa protezimiz yaklaşık 20 gün içerisinde tamamlanabiliyor. Maalesef hastanın kemiğinin buna uygun olması gerekiyor. Özellikle üst çenede sinüslerimiz, alt çenede mandibüler sinirimiz mevcut ve bu sinirlerimize göre kemiklerimizde erimeler gerçekleşiyor. Bu erimeler sonucunda baktığımız zaman implant yapamayacağımız bir aşamaya gelmiş olabiliyor ya da daha ileri cerrahi teknikleri kullanılarak ancak yapılabilecek durumlar mevcut olabiliyor. Eğer hastamızın kemik erimesi yoksa bu bölgelere implant yapabiliyoruz ama burada da yine kemiğin yüksekliği, kalınlığı, kemiğin kalitesi bunlar çok önemli faktörler. Başarılı bir implant bana sorarsanız en önemli etkeni bundan 10 yıl sonra hastanın bir parçaya ihtiyacı olduğu zaman size dönüş yapabilen bir firmadır. Çünkü implantlarla ilgili bizim asıl en büyük problemimiz bu oluyor. Evet biz şu an yapıyoruz, çok güzel, kemikte tutunuyor, üzerine protez de yapıyoruz ama aradan 10 yıl geçiyor. Hekim işi bırakmış olabiliyor ya da artık çalışmıyor olabiliyor ya da çalışıyorsa bile başka implant firmasına geçmiş olabiliyor. O implant firması piyasadan çekilmiş olabiliyor. Eğer siz aradan 10-15 yıl geçtiğinde o implantın bir parçasına ihtiyaç duyduğunuzda, firmayla bir iletişime geçtiğinizde firma size parça yollayabiliyorsa bence bu başarılı implanttır. Çünkü diğer faktörlerde tabii ki de kemikle tutunması, kemiğe ne kadar zarar verdiği, vermediği bunların hepsi çok önemli faktörler ama aşağı yukarı piyasada şu an kullanılan ürünlerin çoğu bu konularda zaten başarılı ürünler. Hiçbir zaman için zaten çekilen her dişlerine implant yerleştirmiyoruz. Genel olarak literatüre baktığımız zaman üst çene için 8, alt çene daha kalın bir kemiktir. Daha farklı bir yapıdadır. 6 implant yerleştirilmesi önerilir. Ama baktığımız zaman kemik bize buna da el vermeyebiliyor. Bu tarz durumlarda yeri geldiğinde 4 implant yerleştirip all-on-4 dediğimiz yöntemler uygulanabiliyor. Veya bunu bile yapamadığımız hastalarda 2 tane implant yerleştirerek ya da 4 taneyi yerleştirerek barlı veya bol ataçman dediğimiz en azından yine takıp çıkan protez kullansın hastamız ama oraya tutunacak bir şey olsun dediğimiz implant çeşitleri ve protez çeşitleri uygulanabiliyor. 4 tane diş yaptığımız zaman üzerine all-on-4 dediğimiz bir yöntem yapıyoruz. Bunu ben kendi adıma daha çok üstten vidalı dediğimiz, multinet dediğimiz yöntemle yapmayı tercih ediyorum. Protezi yaptığımız zaman oraya yerleştiriyoruz ve hastamız normal bir diş arkını kullanabiliyor. Şöyle bir genel konuşalım. Doğru zaman ne zaman derseniz doğru zaman hastanın düzenli her sene bir kere olsun bir diş hekimi kontrolünden geçtiği zaman. Çünkü zaten hastamız her sene düzenli diş hekimi kontrolünden geçerse hiç aşama buralara gelmez. Ama tabii ki de bizdeki hastalarımızın çoğu geldiği zaman önce bir diş değerlendirmemiz gerekiyor. Dişte ağrı ya da çürük problemiyle geliyor. Ben yine de her dişin çekilip yeni implant yerleştirilmesinden yana değilim. Eğer kurtarabiliyorsak her zaman için öncelikle hastanın dişini kurtarmamız gerekir. Yani normal bir dolguyla ya da yapabiliyorsak bir kanal tedavisi gerekliyse yapılıp öncelikle dişi kurtarmaktır hedef olan. Ama diyelim ki bunları yapamadık ve diş çekime gitti. Kalan boşluklarda şimdi kemik dediğimiz doku canlı bir dokudur. Üzerine basınç geldiği sürece kemikte hem yıkım hem de yapım devam eder. Ama üzerine gelen basınç azaldığı zaman veya üzerine basınç artık gelmediği zaman ya yıkım yapımın önüne geçer ya da yıkım devam eder, yapım durur. Bu tarz durumlarda o bölgelerde kemik erimesi olabiliyor. İkinci bir handikapımızsa eğer bir dişsiz boşluktan bahsediyorsak arkadaki dişler öne doğru kayma ya da yatma eğilimindedir. Doğal olarak aşamalar buraya geldiği zaman implant tedavisi için sıkıntılı durumlar doğabiliyor.
Bu nedenle kaybedildikten sonra aslında o bölge kontrol altında tutularak kemik iyileştiği zaman henüz bir problem yaşanmadan implant tedavisinin uygulanması gerektiğini düşünüyorum. İmplantı da yapsak sonuçta burada kemiğimizin içerisine bir protez yani protez demeyeyim de bir implant yani yerleştirildi. Ve gün sonunda bunun düzgün bakılması gerekiyor. Aksi takdirde buradan bir enfeksiyon kaptığında kemik erimesi olabiliyor. İmplant kaybedilmeye kadar gidilebiliyor. Ya da diş sıkması gibi bir problemimiz varsa aynı şekilde kemiğe çok fazla basınç geldiği için yine kemikte erimeye sebebiyet verebiliyor. Özellikle kadın hastalarımızda belli bir yaştan sonra menopoz sonrasında kemik erimesi ya da genel olarak kadın erkek hastalarımızda kemik erimesine sebebiyet veren bir rahatsızlık başladığında bunlar kontrol altında tutulmalı. Zaten genel olarak eğer hastalarımız bize erken bir şekilde gelirse ve böyle bir küçük çaplı bir periodontitis dediğimiz bir iltihaplanma ya da işte bir kemik erimesi fark edersek kemik tozlarıyla orası yine o implant kurtarılabilecek aşamaya getirilebilir. O yüzden implant yapıldı. Artık benim doktora gitmem gerekmiyor, oraya bakmam gerekmiyor, orayı temizlemem gerekmiyor. Tam tersine daha fazla temizlemeniz gerek. Hatta gerekirse arayüz fırçaları belki alınabiliyorsa ağız duşları kullanılarak oranın çok düzgün temizlenmesi gerekiyor. Ağrı ilk gün bir tek olabilirse oluyor ama genelde onun da olmuyor hastalarımızda. Kemiğe bazen çok işlem yaptığımızda şişme gerçekleşebilir anlık olarak. Hani bir iki gün içerisinde yine ödeme bağlı olarak. Onun dışında çok ciddi ağrıları olan bir işlem değildir. Hatta biz sanırım diş hekimi olarak kanal tedavisinden daha kolay bulduğumuz bir işlem diye geçiriyoruz kendi aramızda. O yüzden benim hastalarımıza söyleyeceğim şey rutin kontroller hiç iş oraya gelmesin. Çünkü bana sorarsanız bir insanın sahip olabileceği en güzel makyaj gülüşüdür. Onun kıymetini dişlerimiz ağzımızdayken bilmek gerekiyor. Ama hani en azından kaybedildiği zaman da geri dönüş nereden olursa o kadar iyidir diyerekten tercih edilebilecekleri bir tedavi yöntemi olduğunu düşünüyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.